Eski Balıklıova köyü, Ege'nin unutulmuş bir köşesi, bir zamanlar yaşamın kaynağı, şimdi ise sessizliğin hüküm sürdüğü bir yer. Bugün Urla'da terk edilen eski Balıklıova köyüne geldik. Kimilerine göre terk edilmiş bir Rum köyü, kimilerine göre ise 60'lı 70'li yıllarda Türklerin deprem nedeniyle bazı kayaların yuvarlanmasından dolayı yeni Balıklıova köyünü kurduklarını rivayet ediyorlar. Şimdi burada yaşam yok. Birkaç ev var çevrede gözüken. Ama yeni Balıklıova köyü buradan net bir şekilde gözüküyor. Deniz manzaralı bir köy burası. Ama zamanında insanlar kimi nedenlerden dolayı bu köyü terk etmişler. Bugün sizlere buradaki evleri, eski evleri göstereceğiz ve bulabildiğimiz bilgileri sizlere aktaracağız arkadaşlar. Şimdi hazırsanız gezimiz başlasın. Hava da çok rüzgarlı. İnanılmaz bir rüzgar var. Ama manzara ve görüntü muazzam. Şöyle bir yerde köy. Ve yukarıdan manzarayı, denizi görüyor. İzmir'in Urla ilçesine bağlı Eski Balıklıova köyü, Karaburun Yarımadası ile Urla Yarımadası'nın arasında Midilli Adası'na komşu bir koyda yer alıyor. Balıklıova köyü 100 yıl öncesine kadar Rumların ve Türklerin birlikte yaşadığı bir köydü. 1924'te yapılan mübadele ile Rumlar Yunanistan'a, Türkler ise şimdiki Yeni Balıklıova'ya yerleşti. Köy balıkçılık, zeytincilik ve tarımla geçinen bir köydü. 1960'lı ve 70'li yıllarda birçok köylü daha iyi bir hayat arayışıyla İzmir, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlere göç etti. Geriye kalanlar ise köyü terk etmek zorunda kaldı. Balıklıova köyü bugün bir hayalet köy olarak anılıyor. Köyde yaşayan çok az sayıda insan var. Bugün itibariyle köy, turistlerin ve gezginlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Sırtını Akdağ Dağı'na yaslamış eski evlerden oluşan bir köy. İzmir il merkezine 63, Urla ilçe merkezine 30 kilometre yakınlıkta böyle taş evlerden oluşan güzel bir köymüş arkadaşlar. Ege Denizi'ni görüyorsunuz. Yeni Balıklıova köyü orası. Eski yerleşim yeri burası. Ben Balıklıova köyünden Yüksel Yeleser. Evet. Eski Balıklıova köyünde durmaktayım. 50 yaşındayım. Bu köyün geçmişi, ben 7 yaşındayken köy aşağı merkeze taşındı. Okul, yol, su, cami orada olunca mecburen köy aşağıya kaymak zorunda kaldı. Rum diye bilinen, Rum diye söylenilen Eski Balıklıova köyü gerçek Türk köyüdür. İleride bir büyük bir yapı vardı. Ne olduğunu tam anlamadık. Okul ama değil Okul, mi? Sarı Bina Okulu. Şu an burada yaşayan kaç hane var? Çevrede bir iki ev gördüm. Benle beraber 2 kişi var. 2 hanesiniz. Evet, 2 hane var. Peki eskiden kaç hane yaşıyordu abi burada? Vallahi eskiden nereden baksan bir 200 hane varmış yani burada. 200 hane değil mi?
Çünkü bayağı Fazlası, ev- fazlası olabilir, az olmaz yani. Yıkılılar, yerleşim alanları şimdiye göre daha küçük olduğu için adet fazla çıkar burada. Peki bu yerler şu an sahipli mi? Kim Sahipli olan ya yeri da de var, devlete ait mi? hazine olan yeri de var. İşte öyle karma karışık bir durum yani. Peki daha sonradan niye kimse yerleşmedi abi buralara? Çıkarmadılar. Gelmek isteyen var şu anda köyümüzden de çıkarttırmıyorlar. Neden? İşte hazine yeri olduğundan çıkarttırmıyorlar. He, hazineli koymuş yani. Aynen. Yani doğduğu evi birisi yapmaya kalktı. Konteyner falan koydu. Hemen aşağıya söktürdüler. Çıkardılar Çıkardılar. Çok sağ olun verdiğiniz Size bilgiler sağ için. olun. Teşekkürler. Yine bekleriz. Yapıları incelediğimizde Rumlardaki o işçiliğin burada olmadığını, aslında tipik bir Türk köyü olduğunu gösteriyor. Şöyle yapıları yakından sizlere gösterelim arkadaşlar. Çünkü Rum mimarisi biraz daha gelişmiş. Türkler göçebe bir toplum olduğu için, yerleşik hayata da sonradan geçtikleri için mimarisi tabii ki Rumlar kadar gelişmemiş. Bazı çerçeveler duruyor zaten. Şöyle köyün içinde sizlere şu evin içini mesela tipik bir tane köy evi örneğini sizlere göstereyim. Evet. Şöyle 2 katlı evlermiş. Bak altı. Arin buraya giremez. Girmeyeceksin. Bakın üstü ahşap, tabanı ahşap, pencereler ahşap, duvarlar taşla inşa edilmiş. Köyün diğer sokaklarına doğru ilerleyelim. Buradan da yine manzarayı sizlere göstereyim. Sen geç önümden Ari. Önden git sen. Yavaş git. Takılır düşersin bak. Yavaş git aynen. Köy çok güzel bir yerde kurulmuş. Ama bir videoda izlediğimize göre eskiden burada yaşayan Türkler şu Akdağ'dan kopan, deprem dolayısıyla kopan taşlardan evleri zarar görmüş Baba ve terk etmişler burayı. çok uzun bir yer. Evet. Ağaca bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar güzel, uzun. Oo. Hava da bugün çok rüzgarlı ve soğuk. Aşırı soğuk arkadaşlar. Arkadaşlar burada hiç çöp yok. Sizce niye? Bir tahmin edin bakalım. Kimi insan taşınacak köy bulamıyor. Ama böyle terk edilen köyler de var. Aslında bu gibi yerlerin hem korunması hem de topluma yeniden kazandırılması için yetkililerin düzenleme yapması gerekiyor. Yeni çalışmalar yapması gerekiyor. Ne bileyim, restore edilip
topluma yeniden kazandırılabilir buralar. Gerçekten çok güzel bir yer. Oh. Vay, manzaraya bakın arkadaşlar. Muazzam bir manzarası var. Urla'da böyle bir köyün terk edilme ihtimalini düşünebiliyor musunuz? Ki birçok insanın hayal ettiği yerlerden birisi, gelip yaşamak istediği yerlerden biri Urla. Ama gördüğünüz üzere Urla'da diğer Ege köylerinde, Ege ilçelerinde olduğu gibi burada da terk edilen bir köy var. Evet, bu evin dış duvarları sıvanmış. Yani yakın bir geçmişe kadar burada yaşamın olduğunu gösteriyor. Çünkü eski yapılarda böyle beton yok. Bu sonradan yapılmış bir yapı muhtemelen. Belki buradaki yapı eski olabilir. Daha eski yapılardan olabilir. Evet. Akdağ'ın yamacındayız arkadaşlar. Bazı evler harabe halde, bazılarının duvarları hala ayakta ama kullanılacak gibi değil tabii ki. Adım başı ev var. Tabii buradaki doğayla bütünleşik, bu doğanın bir parçası olan taşlardan inşa edildiği için biraz zor seçiyor olabilirsiniz. Bilmiyorum, burayla ilgili bilgisi olan arkadaşlar varsa yorumlar kısmından bildiklerini yazarlarsa en azından izleyicilerimiz biraz daha bilgi sahibi olmuş olur. Şu yukarılarda zeytinin delicesi dedikleri yabani zeytin ağaçları var tepelerde. Çalılar, çalı bitkilerinden oluşuyor. Makileşmiş bitkiler genelde. Evet, şöyle ilerleyelim bakalım neler var köyün diğer taraflarında. Bayağı büyük bir ağaç. Bu delice dedikleri zeytin işte arkadaşlar. Üstleri aşılanmış ama yanlarına bakın. Bunlar delice zeytin işte. Evet, bu tarafta yavaş yavaş kuş seslerini duyuyoruz. Şimdi şöyle, şu çamlık olan yerde köyün mezarlığı. Yani Yeni Balıklıova köyünün mezarlığı da burası. Mezarlığa çok yakın bir yerde. Muazzam bir kuş sesi var arkadaşlar şu anda. Şurada çok güzel bir taş ev yapmışlar. Bakın şurada çok fazla ev var mesela. Şöyle göstereyim. Bu biraz bu Fethiye'deki Kayaköy'e de benzettim ben burayı. Muğla Fethiye'deki Kayaköy'e benziyor.
Burası da eski terk edilen Rum köyü. Bu tarafa gelirseniz hani evlerin içinde gezerseniz arkadaşlar, yani bu sokaklarda gezerseniz dikkat edin. Yollar hep taş olduğu için kayıp düşme tehlikesi olabilir. Ve bu evlerin içine kesinlikle girmeyin. Çünkü çok tehlikeli. Hakikaten tehlikeli yani. Şurada bir ev var. Evin içini göstereceğim size. Şu taraftaki evin. Bakın eski evin şöminesi hemen duvarda gözüküyor bakın. Burası şömine. 2 katlı bir evmiş. Muhtemelen altı ahır, üstte ev olarak kullanılıyormuş. İşte böyle bir yapı arkadaşlar. Yine aynı yapılardan böyle çokça var çevrede. Burada var, şurada var. Şuradan devam edelim. Aşağıdan. Çok fazla içine de gitmek istemiyorum. Tehlikeli çünkü. Baksanıza arkadaşlar. Evet. Bugün spontane olarak böyle bir köyü gezdik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu tarz içerikler eğer hoşunuza gidiyorsa videomuzu beğenip sevdiklerinizle paylaşırsanız çok seviniriz. Bu daha fazla köyü gezmemize neden olacak ve bizi desteklemiş olacaksınız. Bugünkü köy gezimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki köy gezisinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.